Selam dostlar, Düşük Pepes Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün sizlerle Mafia 1'e başlayacağız. Çok heyecanlıyım, çok keyifliyim. İnanılmaz bir heyecan var içimde. Çünkü ben Mafia 1'i hayatımda oynadığım en iyi oyun diyebilirim. En iyi 2-3 oyundan biri, yalan olmasın. Ötekilerin de hakkını yemeyeyim. Senelerdir bekliyordum satın almak için. Sürekli Steam'e gelse de bir şekilde ya da başka bir platforma satın alsak da tekrardan oynasak diye. Çünkü en son lisede oynamıştım. Ondan sonra Steam işlerine girdik ve korsan oyunu indirmeyi ve satın almayı bıraktık. O yüzden de orijinal kopyasını bulamadığımız için oynayamıyorduk bir şekilde tekrardan. Herhalde bir ay olmadı. Birkaç hafta, belki 2 hafta falan olmuştur Steam'e gelmiş. Ben önce bir fark etmedim. Daha sonra bir arkadaşım söyledi ve hemen aldım, yani gördüğüm anda aldım. 34 lira gibi bir fiyatı var. Bu oyun için tabii ki değer yani. Yaklaşık 15 saat falan sürüyor bu arada. Uzun bir seri olacak. Sonuna kadar oynayacağım. Dediğim gibi daha önce defalarca oynadım. 5-6 defa kesin oynamışımdır. Hatta Kurtlar Vadisi yaması falan vardı. Saçma sapan. Onunla falan oynadım işte. Şimdi oyuna hemen başlayalım. Başka oyun hakkında söyleyeceğim bir şey var mı? Oyun inanılmaz. İnanılmaz bir senaryosu var. Grafikleri falan tabii ki şimdi size burun büktürecek seviyede gelebilir ama ve lakin oyunun inanılmaz bir senaryosu var. Yani nasıl diyeyim, senelerdir neden bu oyunun doğru düz bir filmini yapmadılar çok merak ediyorum. Bu senaryoyu yani direkt. Bilmiyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. İnanılmaz bir oyun. Tekrar söylüyorum, inanılmaz bir oyun. İnanılmaz senaryosu olan bir oyun. İkinci oyunu oynayıp bu güzel oyun diyenler yanılıyor yani. Bu birinci oyun çok başka. Üçüncü oyunu oynamadım. O kadar bok attılar ki bir ara onu da oynayacağım. Satın alıp. Şimdi burada uzun bir giriş var. Bunu izletmeyeceğim çünkü 5-6 dakika sürüyor. Şehirde kamera dolaşıyor sadece oynayacağımız şehirde. Herhangi bir giriş yok. Evet. Bir bara giriyoruz. Biz Tommy Angelo isminde eski bir taksiciyiz. Detective Norman. Buradan sonrasını oynayalım. Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. What can I get you, sir? Just a coffee. Coming right up. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, Detective. I ain't no businessman. And even if I were, I wouldn't be doing business with the likes of you. I don't usually do business with your kind either. But this is a bit of a strange deal. Good for you and your superiors, and good for me. It concerns a certain kind of trade. Trade? Well, let's just say that I hold a high position in a not-so-legal organization. It's just the kind of organization people such as yourself would like to know a lot about. And I, on the other hand, for certain reasons, don't want... Your coffee, sir. Thanks. I have my own personal reasons why I don't want to be associated with this organization. It ain't too easy to leave this kind of business, if you know what I mean. I think I know where you're coming from. You'll get a bullet in your head if you don't disappear quickly, right? That's not the only reason. Got any kids, Detective? I've got a wife and daughter. I don't want them to have any problems because of me. Yeah, well, I ain't just gonna hand out protection to any wop crook. You should have thought about them kids before, 'cause I... Sure. Listen, I don't want something for nothing. So here's the deal. Does the name Salieri mean anything to you? Salieri? It damn well does. You got something in common with him? You could say that. I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. If you protect my family and me, I'll tell you everything. Names, dates, accounts, everything. Enough to put him away for life. I ain't Santa Claus. If I go to the chief with this, I need to know everything you know. And I have to be sure you'll testify in court. Sure. If you ain't in a hurry, I'll tell you my whole story. And all the deals I worked on over the years. Okay. I've got time, and I'm listening. Çok güzel. Ben girişe bastım değil mi az önce? Yeni oyuna değil. Yeni oyuna tıklayalım, orayı geçeriz. Geçtik.
Sonbahar 1930. Evet, taksiciyiz. Dünyanın en yavaş taksisi. I used to be a taxi driver. İnanılmaz kötü Even bir though I araba. wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. It was a bad time and some other people were worse off than me. It was that very taxi that drew Salieri's people to me in the first place. One day I was on my break and I was just hanging out. Suddenly I heard a tremendous crash. Sam! They got me! Damn it! Climb up and move. There's a taxi. We'll be okay. It was clear to me that these guys had to get out of there fast, so I thought it was best to cooperate, rather than ending up with a hole in my head. Move it. Come on. Sam ve Paulie. Where to? Anywhere! Fast! I hope you're damn Şimdi fast! neden bu taksiye Faster dünyanın en than yavaş Sam here taksi was. dediğimi I anlayacaksınız. burned rubber out of there like a bat out of hell. It didn't matter where, just away from those gentlemen who were chasing my new customers. Now listen carefully. You gotta shake these clowns behind us. If you don't do it, then we're done for. That includes you. Step on it, kid. They're stuck on us like glue. I'm trying, but I ain't used to driving like this. Kill him, Sam! Çekil önümden küçük araba. Die! Die! Bye. Sam, shoot! Idiot, go! Christ! Idiot, go! Christ! I don't want to die! Move it if you want to save your own ass! Step on it. They're still on our tail. My taxi! Peşimizdeler. Aha kayboldular. Kaçtık mı? Çok kolay oldu. Bakmayın böyle kolay olduğuna. Gerçekten burası çok zor. Ben çok zorlanıyordum. Great. We made it. Good work, brother. Now take us to Salieri's bar. I'll show you the way. Bu arada oyunda polisler tam bir baş belası. Kırmızı ışıkta geçtiğimizde falan yakında polis arabası veya polis varsa direkt peşimize takılıyorlar. Şimdi büyük köprüden geçmemiz gerekiyor şehrin karşı tarafına. Dediğim gibi grafiklere aldanmamak gerekiyor. Eğer oynamayan varsa kesinlikle 34 lira böyle bir oyun için çok düşük bir rakam. Kesinlikle alması ve kütüphanesine eklemesi gerekiyor. Ama oynamadıysanız, izlemediyseniz kesinlikle ya oynayın dediğim gibi ya da izleyin bu şekilde. Ve dünyanın en zor şeyi vardı bu. Bak arabaya bak, arabaya nasıl kaydı. Şuradan geçelim biz de. Evet. Dünyanın en saçma yolu orası. Kavşağı. You ain't lost by chance. Sus be kardeşim, yoldan geliyorum işte.
Benim küçüklüğüm bu yollarda geçti. Bak şimdi şuradan kısa yol var. Siz bilmezsiniz. Ya direkt sizin bara çıkıyor. Bir de şuradan geçeceğim. Kutular falan var. Bak hatırlıyorum işte. Aldın mı cevabını? Finally, we're home. Wait here, friend. Sam will get you a little something from Mr. Salieri. Thanks for your help. Ne okuyorsun? Sigara içen basit bir taksiciyim. Ne bakıyorsun? Mr. Salieri would like to thank you as well as myself and Paulie. It's compensation for the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, of course. Thanks. Give my regards to Mr. Salieri. Mr. Salieri wants you to know that he is very grateful to you. If you ever need anything, you can come back and ask for help, because Mr. Salieri doesn't forget about friends who have helped him out. If you're interested, maybe we could find a job for you here, and it would pay well. We always have positions for guys as good as you. Okay, okay. I'll think about it. Thanks, really thanks. I'd better go to fix the car and so on. All right, I understand. Just think about it. And I hope it's clear that this matter is only between ourselves. You take care, kid. When I opened the envelope, I almost had a heart attack. There was more than it would cost to do the repairs. But I didn't for a minute think about their offer. I didn't want to join some criminals, even if they had all the money in the world. It's better to be poor and alive than rich and dead, right? I was going to get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible. As my mother always said, you can never predict what God has in store for you. Ne sandınız? Hemen mafyanın içine gireceğiz falan mı? Hayır. Koşan. Hey, could you take me to the church downtown, please? Okay, Gel okay. dostum, taksiciyiz, götürürüz. Atla. Ow! Do you always drive like this? Sorry. Dostum sakin ya. Şimdi bu taksicilik yaparken kırmızıda falan geçmememiz gerekiyor. Geçeceğiz, sonra sağdan aşağı ineceğiz, tamam.
haritada görünen mavi arabalar polis arabasıydı sanırım. Sarılar tramvay falan filan. Kırmızılarda düşmanlarımızın arabaları. Ease off the gas. Sakin tamam ya. Allah You're driving Allah. like a maniac. Sakin. Al yavaşladım. Çekilir misiniz beyefendi? Bence ben döneyim ya dıştan o tarafa gitsen niye dönmek kalkıyorsun? Seni müsait bir yerde bırakacağım. Liseye gel. Allah. Okay, drop me off here at the steps. Thanks. Here's the fare. Teşekkürler dostum. Are you taken? I need to go to the hospital and you are. No problem. Yolu uzatayım da. Gerçi 1930'larda taksimetre mi var? Ya Taksim'e bindiniz bir muhabbet sohbet edin bir şeyler anlatın ya. Abi aman. Seni ezersem görev direkt iptal oluyor. Önünüzde geçsem bir şey oluyor muydu diyeceğim, arkamda polis arabası var. Deneyeceğim yakınımıza geçmeyi. Bir şey olmuyormuş ya. Çok takmışım. Ama polise yakalanmamamız gerekiyor. Hadi. Eyvah. Ya adamı ezdi bu. Yola da devam ediyor. Ulan insan bir durur lan. Makas. Taksi bayır aşağı güzel gidiyor. Ama diğer zamanlarda geldik sandım, şurasıymış. Here it is. Drop me off in front of the entrance. Thanks. Here's the fare. Teşekkür ederim.
I'm lucky you're here. I need to get to the theater on Central Island. Take the Giuliano Bridge so that we can get there quickly. Whatever you want. Sana mı soracağım hangi köprüden nasıl gideceğimi ya? Bak biraz alıştım ya arabaya, ne hareketler yapıyorum. Çılgın. Onun için ablayı tiyatroya yetiştirmem lazım. Ouch! Drive carefully. Abla ben mi vurdum? Geldi vurdu bana yani. Benim suçum yok burada, görüyorsun. Aman diyeyim ya. Aman diyeyim. Şimdi bu yaya görevlerin, taksi görevlerinde şöyle bir sıkıntı var. Mesela burada ablayı arabadan falan kaçırırsam çok fazla kaza yapıp ya da çok hızlı gidip ta birincisine dönüyor. Aman diyeyim, öyle bir şey yaşamayalım. Onun için zaten hız sınırını koydum sağa 60'a. Araba 60'dan fazla yukarı çıkmıyor. Ben bu ablaya çıkıyorum. Kırmızıda geçtik diye falan atarlanabilir. Here's the money. Goodbye. Rica ederim ablacığım. İyi seyirler. Good day. Could you take me to Hoboken, the Pompeii bar? Sure thing. Get in. Atla bakalım aslan. Bir şey diyeceğim. Hoboken neredeydi? Dönmemiz gerekiyor. Sanırım 5 tane falan yolcu taşıma görevimiz vardı burada. Bu 4.'sü oluyor. Öyle hatırlıyorum. Tam emin değilim. Belki de 15 tane. Ama o kadar çok değil. Biraz şu sınırını kaldıralım ya. Slow down a little. Tamam, tamam. Yavaşladım abi ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Beyefendi. Ne yapıyorsunuz? What are you driving like this for? These were okay. Sen de şehrin neresindeki nasıl bir bara gelmek istedin abicim? Yani
Dön abi, dön abi sen. Geldim abi. Hoboken'deki pompayı bak. I need to get to the department store car lot in Little Italy. Can you take me there? No problem. Get in. Go across the Giuliano Bridge and then through the tunnel. Bak, it's the shortest way. Taksiciye yol verdik. Giuliano Köprüsü'nden geç. Sonra efendime söyleyeyim şeye git. I said over the Giuliano Bridge. Don't you know which one that is? Abi. Nasıl saçmalıyorsun? Köprüye gidiyorum işte. Allah. Manyak mı ne? Sana biraz hız yapayım da kork. Sevdi ha hız yapmamı. Hiç sıkıntı çıkarmıyor bak. Diğerleri olsa şimdiye kadar. Ondan sonra ama koyayım. Çok güzel. There you go. Keep the change. Neyse. Çok korktum başa çekecek diye. Gel abi. Giuliano'dan geçeceğim. I need to get to the department store car lot in Little Italy. Can you take me there? No problem. Get in. Durma abi gel. Go across the Giuliano Bridge and then through the tunnel. It's the shortest way. Tamamdır abiciğim. Bak seni en kısa yollardan götürüyorum. Şehrin hiçbir taksicisi bu yolları bilmez. Yeter ki sen sıkıntı çıkarma. Ne biçim yürüyorsun? Hastamız var, çekilin! I said over the Giuliano Bridge. Don't you know which one that Hep aynı is? yerde söylüyor. Basmıyor kafası mesela. Buranın Giuliano Köprüsü'ne gidiyor. Polis yok. Bas geç. Kırmızı olmamızı dinlemem. Abla kaçın. Aman diyeyim. Bak bakalım burası ne köprüsü? Müşteri Bey. Ben sana tünel dedim falan desene. Şimdi.
Polis arabası yüzünden çok yavaş geldik. Bu rampaya çıkmaz bu araba. Neyse sıkıntı yaşamadı, çıktı. Such a big car lot and you missed it. I need to get out of the car lot. This should cover it. Bak. Change. Yine bir döveceksin. I need a coffee break. Aynen. I had a cup of coffee and relaxed in the car. While I was waiting to see if I could get another customer, I noticed I wasn't far from Salieri's bar. Jesus. We got you, you little rat. Mr. Morello's pretty angry with you. We're gonna have to teach you a little lesson so you remember that it ain't right. Those bastards remembered the license plate of my car and took it on themselves to hunt me down. Lou here'll fix your face a little. Louis seni çok kötü yaparım. O sopayı bırak. Finish him off. Don't waste any more time on him. It was clear to me that I had to get out of there fast. I couldn't handle that animal on my own. I said to myself that now was probably the right moment for Mr. Salieri to show his gratitude. Salieri's bar was just down the street, and the sight of it was certainly a lot nicer than a baseball bat to my head. Maalesef koşun Tommy. Bu kadar mıydı? Oyun. Hareketlere bak, hareketlere. Şutma be. Don't let him get away. Where the hell is she? I said 3 o'clock in the passageway. Stop her, it'll get worse. Yanlış yere mi geldim ya? Bu salak da beni vuramıyor. Lutan bir idiotmuş. Blow his head off. He said he'd finally have all the things we needed. He said to meet him at 3 in the passageway. Kaçtık. Şimdi gel. Not a handful of nothing, and I watch it like a hog. Well, I'm doing okay. I'm living in a dream. Salieri's boys saved my skin that time, but I certainly wasn't in a good situation. I had paid off my debts for the car repairs,
but my boss didn't want to employ anyone who's in the mob. It just wasn't good business. When I saw the fancy get-up of Salieri's boys, I thought that it can't be too bad to work for him. Besides, I had nothing to lose. Morello was out to get me, so driving a cab wasn't the best job. Plus, the prospect of Salieri's dough wasn't so terrible. So like I always say, better to die young and loaded. Well, it looks like Morello is really trying to make me mad. Bölümün sonuna gelmiş olalım. Girişimizi yaptık. Mafya'da nasıl girdiğimizi bu şekilde öğrenmiş oldunuz. Dediğim gibi oyun inanılmaz bir oyun. Yani senaryosu inanılmaz. Çok güzel bir senaryo. Defalarca oynatır kendini. Oynuyorum işte gördüğünüz gibi. Grafiklere çok aldanmayın. Eski oyun çünkü. Dediğim gibi oyunu kesinlikle bitireceğim. Tam bir şekilde yani videolarını çekeceğim. Yaklaşık 15 saat falan sürüyor. 40 dakikadan yapsak yani 16, 17, 18 bölüm falan olabilir. Epey uzun olacak. Belki bazı bölümleri 1 saat falan yaparım. Biraz kısaltmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.